Merhaba efendim, hoş geldiniz. Kadın doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Sayın Ahmet Fatih Övüş bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hoş bulduk tekrar. efendim. Merhaba. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Bir sürü Merhaba sorun var Nihat tabii, Hocam. tahmin edersiniz Saygılar. ki. Tabii, zevkle. Yine evli bir insan olarak da böyle bir de çocuk isteyen tebrik bir insan. ederiz, Teşekkürler, hayırlı çok çok olsun. sağ olun, Ne çok mutlu. mersi. Tüp bebek konusunda uzmansınız, onunla ilgili sorular soracağız tabii Tabii. ki. Tüp bebek tam olarak ne tedavisi? Tüp bebek yardımcı üreme tekniklerinin, yani çocuk sahibi olmak istediğinde bir çiftin yardımına koşan üreme teknolojilerinin bütüne verilen bir isim. Tamam. Burada Neden tüp bebek demişler? bravo. Ben de merak ettim. Niye adı tüp bebek? Yani tüplerden bahsediyor, normal bir tüp. Aslında açılımı tüpünden geliyor. in vitro fertilizasyon, yani laboratuvar ortamlarında geliştirilen bebek demek, döllenme demek. Ama tüp bebek denmesinin, özellikle tüp bebeğin Türkçe'de tüp bebek denmesinin nedeni şu: İlk vakalarda uygulanan hasta grubu tüpleri tıkalı olan hastalarda, özellikle tüple yumurta, tüp biliyorsunuz yumurta ile spermin bir araya gelmesini sağlayan organ. Bu organdaki problemler nedeniyle bu vakalarda uygulandığında bu isim konuldu. Dolayısıyla böyle gidiyor. İlk zamanda konulmuş, Evet. aslında birazcık doğru, birazcık yanlış bir isim ama şu an herkes için kullanıldığı için Laboratuvar sırf ortamında tüpünün tıkalı düşünüldüğü olması için gerekmiyor aslında. Tabii ki, kesinlikle. Başka sebeplerden de pek olabilir. çok farklı nedenler var. Hocam ben şimdi hocamızı Bütün biraz... sorular Evet senden aynen ve olsun. izninizle Evet, bu bütün sefer böyle sorular olsun senden. istiyorum. Estağfurullah, ne Şimdi demek. aklıma gelen bir sürü soruları soracağım Tabii. tabii ki. Bu yakın dönemde yani biz kadınların çok başına gelen bir şey tabii ki. Bizim yaş grubu değil, yani ben 43 yaşında olduğum için yani benim bu konuyu konuşuyor olmam çok normal tabii ki, ama 20'li yaşlarında bile pek çok genç kadının tüp bebek, yani daha doğrusu doğurganlık konusunda bazı sıkıntıların olduğunu görüyoruz biz çevremizde çok insanda. Evet. Ve bunun sebebini de çok merak ediyoruz hepimiz. Böyle yaşam şartları mı Evet. sizce? Şimdi aslında sosyolojik bazı nedenler var. Bunlardan bir tanesi şu: artık geç evleniyoruz. Toplum geç evlendiği zaman üreme endokrinolojisi, üreme sağlığında ne yazık ki tabii ki aksamalar ve oran düşmeleri başlıyor. Bunun temel nedeni kadınlar için şu: kadınların üreme hücresi olan yumurtalar, yumurtalıklarımızda belli sayıda varlar ve doğduğumuzda bu var. Her adet döneminde onları harcıyoruz ve bittiği zaman menopoza giriyoruz. Ve bunlar yenilenemiyor. Dolayısıyla optimum olarak bir kadının menopoza girme yaşı 47. 35'li yaşlardan sonra yumurta kalitemiz bozuluyor ve 40'lı yaşlara geldiğimizde artık 35 yaşın altında %70 olan doğurganlık oranı 35 yaşın üstüne düşmeye başlıyor. 40 yaşında bu neredeyse %30'lara 35'lere geriliyor. Dolayısıyla da biz şu anda tüm toplumda nasıl bir check-up yapıyorsanız, üreme sağlığı açısından da evlenmeden önce ya da bebek düşünmeden önce mutlaka bir check-up yaptırmanızı öneriyoruz. Çünkü herkesin yumurta kapasitesi aynı değil. Herkesin sperm kalitesi ve sayısı da aynı değil. Dolayısıyla bir aile, bir çift eğer çocuk istiyorlarsa daha evlenmeyi düşünmeden bence nasıl evlilikle ilgili bazı testler yapılıyor rutin halk sağlığında, bu testlerin yapılması lazım. Sperm sayısının yapılması gerekiyor. Yumurta sayısının ve kalitesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için bazı testler var. Ultrasonografi var. Özellikle kadın sağlığında 40 yaşın üzerinde her kadının bebek sahibi olmak adına doktoruyla bir tüp bebek merkezine yakın temasta olmasına fayda görüyoruz. Yani hovardaca vakti harcamamak Evet, lazım. kesinlikle. Bir gün istediğinizde, kapıyı çaldığınızda o kapıyı kimse açmayabilir. Kesinlikle, çünkü istediğimiz zaman yumurtamızı bulamayabiliriz. Peki mesela hep böyle yaştan bahsediyoruz tabii ki, ama mesela kadın, yani tabii ki insan bu şeyin içine girdiği zaman acaba geçmişte herhangi bir hata yaptım mı, ya da böyle hani yaşam şartlarım, işte Çok güzel. hayat tarzım bunu çok etkiliyor mu? Bu işte insan tabii ki kendi Bravo. kendine bir süre sonra böyle suçlamaya da başlıyor. Hani Evet. yaptığım şey, herhangi bir şey acaba işte yumurta sayımı ya da kalitemi azalttı mı diyorum, Süper. yaşın dışında. Kesinlikle. Birinci faktör yaş dedik, ikincisi genetik. Şimdi ailede erken menopoz varsa bir kadında mutlaka dikkatli bir şekilde bu konu üstüne gitmeli. Erken menopoz dediğiniz 42'den önce gibi bir 42 şey. yaşının Ha. altında eğer bir kadın menopoza giriyorsa ve ailede teyzemiz, anneannemiz, ablamız, annemiz eğer 42 yaşının öncesinde menopoza giriyorsa bu ciddi bir risk bizim için. Evet. Artı geçirilen yumurtalık operasyonları,
çikolata kisti ya da endometrioz nedeniyle yapılan ameliyatlar ya da herhangi bir nedenle yumurtalıklarımızda yapılan her türlü girişim, dermoid kist olsun, basit kistler olsun, artık özellikle üreme sağlığı açısından her gördüğümüz kisti opere etmemeliyiz, ameliyat etmemeliyiz. Bunlar bizim yumurta sayımızı azaltıyor. Sigara kullanımı, radyasyon alımı, özellikle bazı kemoterapi ve aynı zamanda radyoterapi uygulanımları. Örneğin hastalar meme kanseriyle karşılaşıyorlar, Allah korusun. Ancak günümüzde biliyorsunuz genç kadın grubunda en sık görülen kanser meme kanseri ve burada alacağımız kemoterapi ve radyoterapi direkt olarak yumurtalıklarımıza negatif etki sağlıyor. Bu yüzden biz her kadının üreme sağlığı açısından reprodüktif yani üreme dönemine girmeden önce bile yumurta sayısının, yumurta kalitesinin değerlendirilmesini, evlenmeden önce bile erkeklerin sperm sayısının değerlendirilmesini önemsiyoruz. Şimdi bir de çocuk sahibi olma konusu gündeme gelince herkes kadınlar üstüne yoğunlaşıyor. Ama aslında öyle değil. Bir bakıyorsunuz 10 yıl, 15 yıl sırf kadın üstüne çalışılmış, uğraşılmış bir spermiyogram bile yapılmamış. Bir bakıyorsunuz hiç sperm yok ya da sperm kalitesi çok bozuk. Günümüz koşulları ne yazık ki özellikle çağdaş insan üstünde radyasyonun etkisi, sigaranın etkisi, alkolün ve stresin etkisi özellikle üreme hücrelerimizde oksidatif strese yol açıyor. Yani serbest oksijen radikalleri dediğimiz vücut için zararlı, yaşlanmayı artıran toksik bir maddenin vücudumuzda birikmesine yol açıyor. Bu aşırı fiziksel aktiviteyle, aşırı stresle ve bazı ilaçlarla, alkol ve sigarayla aldığımız bir şey. Ve onları detoks edemediğimiz sürece de üreme hücrelerimiz bozuluyor, azalıyor. Şimdi iki soruyu birleştirerek soruyorum. Siz Aynen. kusura bakmayın lütfen. Şöyle bir şey, bunu siz de biliyorsunuzdur. Yine herkes bunu kendi arasında da konuşuyor. Biz kadınlar özellikle konuşuyoruz tabii ki ister istemez. Çocuk yapmayı istemediğin zaman çocuk oluyor ama istediğin zaman olmuyor. Kabaca bu şekilde anlatabilirim herhalde. Çok buna konsantre olduğun zaman bir şey oluyor. Ne olduğu çok belli değil. Herhalde siz de bunu çok duyuyorsunuzdur, dinliyorsunuzdur. Yani sizin süreciniz ne oluyor? Mesela ilk geldikleri zaman size insanlar genelde hani her şeyi denemişler öyle mi geliyorlar? Yoksa hani benim gibi ben çocuk yapmak istiyorum, bana ne tavsiye edersinizle mi başlıyor? Evet. Şimdi aslında birkaç tane hasta grubu var. Bunlardan bir tanesi şu, çok uzun yıllar denemiş, bir dolu yere gitmiş, bir dolu tüp bebek merkezine gitmiş ama başarılı olamamış. Bizim böyle, hatta geçen hafta 22 yıl sonra bir bebeğimize Maşallah. kavuştuk. Böyle hasta gruplarımız var. Bunun dışında bir de şöyle hasta gruplarımız var artık günümüzde. Şimdi metropol insanların artık öyle stresli bir yaşamları var ki çocuk için çok fazla düşünerek birlikte olacak zamanları yok. Yani insanlar belli zaman diliminde çocuk sahibi olmak istiyorlar ve o zaman diliminin dışına çıkmak istemiyorlar. Doğru. Böyle bir durumda işte biz yine illa çok büyük bir sorununuzun olmasına gerek yok. İlla çok büyük bir işte yumurtalıklarınızda az yumurtanızın olması, tüplerinizin tıkalı olması ya da işte ağır bir sperm faktörü olmasına gerek yok. Bazen zamanlama konusunda bile tüp bebek yardımcı bir yöntemdir. Tabii ki bu ailenin tercihiyle alakalı bir şey. Ancak önemli parametre yaştır. Eğer bir hasta 24 yaşında bir çift geldi size, artık onların zamanı var. Yani biz onlara hemen gidip de tüp bebek önermiyoruz. Bir yılı geçen ve çocuk sahibi olmak istemelerine rağmen çocuk sahibi olamayan bir çifte diyoruz ki gidin belli aralıklarla birlikte olun. Sperm sayılarına bakalım, yumurta sayılarına bakalım, gözlemleyelim. Doğal yöntemlerle Tabii ki. hamile kalamıyorsanız. Ama hasta size eğer 40 yaşında geliyorsa siz ona bir yıl git diyemezsiniz. Çünkü 40 yaşında bir çiftin artık çocuk sahibi olma oranı oldukça düşüktür 20 yaşındaki, 25 yaşındaki bir çifte göre. Dolayısıyla da burada hasta yaşı, özellikle kadın yaşı çok önemli ki 50-55 yaşın üstündeki erkek faktöründe de sperm kalitesi bozulduğu için anomalili gebeliklerin oranı artıyor. Bu yüzden aslında indirekt olarak erkek yaşı da çok önemli. Ama bunların da ötesinde önemli olan bir şey var, sağlıklı yaşam. Sigaradan, alkolden uzak durmak, geçirmiş ameliyatlardan, özellikle geçirmiş enfeksiyonlardan. Mesela şunu çok sık görüyoruz. Hasta tekrardan tüp bebek başarısızlığı yaşıyor. Bir bakıyorsunuz, ya gittiği merkezler, güzel merkezler, herkes güzel embriyolar geliştirmiş. Ama sonuçta bir bakıyorsunuz tüplerde bir hidrosalpinx var. Yani daha önce geçirmiş olduğu enfeksiyonlarla tüplerinde balonlaşma olmuş, içi sıvı dolmuş. Bu gözden kaçmış. Çok iyi bir embriyo bile verseniz o tutmuyor. Çünkü o
tüplerin içindeki biriken sıvı geri dönüyor ve o embriyoyu, çok güzel bir embriyo bile verseniz, yok ediyor. Yani tüp bebek yapmak sadece tüp bebek geliştirip yapmak değil. Aynı zamanda hastayı iyi değerlendirmek ve onun önemli bir sağlık sorunu varsa, ki hidrosalpinx böyle bir şey, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla, klamidiyal enfeksiyonlarla bir kere geçirirseniz %7 tüpleriniz tıkanıyor. İkinci kez geçirirseniz %21 tıkanıyor. 3 kez geçirirseniz %70'in Katlanarak. üstünde tüplerde tıkanıklık var. Yani burada o şey olarak parantez içinde söylüyoruz. Başarısız tüp bebek tedavilerinin altında aslında bazı özel problemler var. Bunların çok iyi değerlendirilmesi, işte yumurtalıkların, rahimin, tüplerin değerlendirilerek, belki rahim anomalileri var. Bir bakıyorsunuz aile öyküsünde hiç gebe kalmayı düşünmediği için uzun yıllar hiç doktora gitmemiş ya da gitse de basit bir ultrason yapılmış ama rahim içinde bir septa var, perde var. Gebe kalma zorluğu yaşıyor ya da düşükler yaşıyor. Yani rahimin ve tüm kadın organlarının değerlendirilmesi, geçmişin değerlendirilmesi çok önemli. Çok güzel bir şey söylediniz. İşte istemediğiniz zaman çocuklar olur, istediğiniz zamansa olmaz. Mesela tekrarlayan düşükler ve kürtajlar. Bunlarda rahim içinde Asherman sendromu dediğimiz yapışıklıklar oluşuyor ve bu yapışıklıklar yüzünden çok iyi bir embriyo bile verseniz, çok güzel bir embriyo bile geliştirseniz o yapışıklıklar nedeniyle gebelik elde edemiyorsunuz. Bana işlemi anlatır mısınız peki? Yani pek çok insan kaba tabirleri tabii ki biliyor ama tüp bebek dediğimiz şey aslında ne, işte erkekten ne alınıyor, kadından Evet. ne alınıyor, yani nerede birleştiriliyor, nereye konuluyor gibi yani, Tabii. kabaca değil mi? Yani şöyle, adı üstünde in vitro, yani dış ortamda gerçekleştirilen bir döllenme yapıyoruz. Bu nasıl yapıyoruz? Spermi mastürbasyon yoluyla ya da TESA gibi yöntemlerle erkekten alıyoruz. Yumurta gelişimini de adetin 2. günü ya da 21. günü, protokollere göre değişir. Yumurtalıkları belli aralıklarla, belli ilaçlar kullanarak geliştiriyoruz yumurtalarımızı. Büyütüyoruz. Yaklaşık 10-15 gün sürüyor. Ondan sonra o yumurtaları anestezi altında ultrason cihazı eşliğinde topluyoruz laboratuvarda. Erkekten aldığımız en iyi spermleri seçerek onları mikro enjeksiyon dediğimiz bir yöntemle her yumurtanın içine tek bir sperm yerleştirerek, seçerek Bilipöz'deki saha gibi. en iyi, en sağlıklı embriyoları geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii bunların her biri çok önemli şeyler, prosesler, aşamalar. Çünkü sperm seçimi başlı başına belki günlerce konuşulabilecek bir konu. Yumurtanın kalitesi başlı başına günlerce konuşulabilecek bir konu. Ama bu sağlıklı, güzel embriyo diyebilmemiz için iki şeye ihtiyacımız var. Çok iyi bir sperme ve çok iyi bir yumurtaya. Eğer bunlar kalitesizse ortaya çıkan ürün de embriyoda sıkıntılı olabiliyor. Ne tür sıkıntılar yaşayabiliyoruz? Bir defa biz bir embriyonun sağlıklı olduğunu belli testler yaparak anlayabiliriz. Yani kadını yerleştirmeden önce aslında biliyorsunuz değil mi bunu? Ha, tamam. Anlayabiliriz. Örneğin genetik test yapabiliriz. Yani o embriyonun genetik olarak sağlıklı olup olmadığını araştırabiliriz ki bunu 40 yaşın üstündeki her kadına öneriyoruz. Niye? Bizim için amaç bebek değil. Bizim için amaç eve giden sağlıklı çocuk Tabii ki. ve sağlıklı anne. Ben şeyi soracaktım. Buyurun. Embriyoyu genetik olarak araştırabiliyorsunuz. Evet. Yumurtayı veya spermi genetik olarak araştırabiliyor musunuz? Tabii ki onları da araştırabiliriz. Ama şöyle söyleyeyim, şimdi yumurtadan genetik araştırma yapmanızın çok büyük bir anlamı yok. Çünkü sonuçta sonuç ürünündeki başarınız önemli. Birleştikten sonra, onlar Bravo, birleştikten sonra kesinlikle. olacaklar. Spermde yaptığınız zaman o spermi zaten yok ediyorsunuz. Dolayısıyla spermden bunu, yani kullanacağınız spermde yapmanız çok zor. Ama bizim için amaç sonuç üründen, yani embriyodan bunu yapmak. Çeşitli yöntemler var. Ama bizim için sağlıklı spermi, sağlıklı yumurtayı elde ettikten sonra oluşan en sağlıklı embriyoyu bir genetik araştırmayla araştırabiliriz. İki, onların biyolojik resimleri var ve bir timingleri var. Bu timingi araştırabiliriz. Belli embriyolar belli sürelerde, belli saatlerde, belli aşamalara geçiyor. Bu saat dilimlerinin dışında eğer gelişiyorlarsa bunların genetik bir problemi ya da biyolojik bir sorunları olduğunu düşünebiliyoruz. Biz buna time-lapse diyoruz. Embriyoskop dediğimiz bir cihazda onların sağlıklı olup olmadıklarını araştırabiliriz. Bu diğer bir yöntem.
İkinci ve üçüncüsü de onların biyolojik görünümleri var. Bir kategorizasyonu var. Yani kaliteli bir embriyoyu biyolojik olarak çok iyi ve Gözle de sağlıklı görebiliyoruz. olduğunu kamera altında, mikroskop altında değerlendirebiliriz. Bununla da yetmiyor. Metabolik olarak değerlendirebiliriz. Ve bir de tabii ki mitokondriyal DNA dediğimiz enerji düzeylerini değerlendirebiliriz. Özel Peki testler. soruyorlar Ahmet Hocam. Ya bir tüp bebek merkezine gittik, işte kaç kere denedik, olmadı. Bir yere gittik, daha olmadı. Bir yer varmış, onunki acayip tutuyormuş. İşte Almanya'dan oradan buradan kalkıyorlar, oraya geliyorlar. Hakikaten bakıyorsun 3-5 yer dolaşmış, olmamış. Oradaki doktordan mı kaynaklanıyor, yoksa merkezin çok araştırmacı ve az önceki genetik testler yapıyor olmasından mı kaynaklanıyor? Siz bize bunları anlattınız değil mi aslında? Nihat Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi asıl başarıya giden yol kişiye özelleştirilmiş tedavidir. Bu bir araba değil, bu bir işte hamburger değil. Bu aslında birey olarak aldığınız özel bir servis. Ve burada bir defa sizin daha önce geçmişinizi çok iyi analiz etmek gerekiyor. Ekipmanın sizin için uygun olması ve stratejinin kurulması, size özel bir stratejinin kurulması gerekiyor. Yani Ayşe Hanım'a ne yapılıyorsa, Burcu Hanım'a, Fatma Hanım'a ne yapılıyorsa, işte Ne olmaz, evet. Derya Hanım'a bunları yapmak Herkese değil. standart yapmamak lazım. evet. Kişiye özgü tedavi Evet, kişiye düzenliyorsunuz. özgünleştirilmiş, özelleştirilmiş tedavi uygulamanız gerekiyor. Hatta daha önce hangi merkezde ne yapıldığını iyi analiz edip ona göre yeni bir strateji kurmanız gerekiyor. Bravo, en iyisi o. Ve Soruların kaldı mı? Var. ve bu arada şunu görmeniz gerekiyor. Yani sizi baştan aşağı değerlendiren hekimle tedavinize devam eden hekim ve tedavinizi sonlandıran hekimin aynı olması çok önemli. Çünkü işte biz sizinle bir program yapıyoruz. İlk iki soruyu sizler sorup ikinci, üçüncü soruyu, dördüncü soruyu başka bir ekip gelse, Aynen. yani bu Doğru. tedavi bütünlüğü gibi program bütünlüğü Evet. nasıl bozulacak? Ortalık iyice Tedavi- karışır. Kesinlikle. Bir de hekime çiftlerin güveni yapılan bilimsel araştırmalarla da göstermiş. Stres faktörünü azaltıyor. Kesinlikle. Güven duygusu stres faktörünü azalttığı için başarınız artıyor. Önemli. Bu kadar bilgili olunca, bu kadar güzel de sistemi oturtunca ister istemez güveniyorsun. Güvenince stres azalıyor, stres azalınca da bebek oluyor. Aynen. Aynen. Hocam. Sayın Ahmet Fatih Öğüç'e eğer sorularınız varsa siz Yeşilköy'desiniz ve aynı zamanda Eskişehir'desiniz Evet. değil mi? Yanlış söylemedim. Evet, İnşallah diyelim. her zaman. Evet, tüp tabii bebek nasıl zevkle. yapılır öğrendik bugün. Kaldı mı soru Burcu? Vardır herhalde. Benim var zaten de bir sürü insanın da vardır herhalde ama en azından biraz yardımcı olmuşuzdur umarız. Tabii, Çok zevkle. sağ olun Biz geldiğiniz için. teşekkür Evet, programımız devam ediyor. İzlemeye devam ediyorsunuz.